Herkese merhaba. Ediz Gürel'in harika bir oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, D4, İskoç açılışı, E alır D4, at alır D4, vezir F6, atı istedi, at E2, fil C5, tempoyla F2'yi almak istedi, at F4, vezirin F2'ye bakışını engelliyor. Bu konumda G5 ile atı kovmak, sonrasında F2'ye hedef almak işe yaramaz. At D3 karesinden F2'yi korur ve G5 zayıflık olarak kalır. At E5, G5 ile atı kovmak istiyor. Sonrasında artık at D3 gelirse at alır D3, şah çekerek atı alacak. At C3, G5 ile at istenirse at D5 ile veziri ister. Vezir kaçtıktan sonra F4'teki atı istekten çıkarır. C6, atın D5'e yerleşmesini engelledi. Tekrar G5 sürmek istiyor. Vezir E2, vezir F2'yi destekledi. D6, E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açıyor. Fil E3, F2 olan baskıyı engellerken uzun roka hazırlıyor. Vezir E7, alışı rakibine bırakıyor. Fil alır C5 yapılırsa D alır C5, C5'e gelen piyon D4 karesini kontrol edecek. Uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık D dikeyinden aktifleştiriyor. At F6, E4'e baskı uygularken roku hazırladı. Fil alır C5, vezirin dikeyini açtı. D alır C5, at D3. Gel atları değişelim. At alır D3, kale alır D3, fil E6. A2'ye baskı uyguladı ve fil C4 gelip kaliteyi kazanmak istiyor. Kale D2, kısa rok. Şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. Ters kanada roklar atıldı. Ters kanada rok pozisyonlarında iki tarafta farklı kanatlara saldırdığı için savunmadan çok tempo kazanmak, piyon fırtınası başlatmak, hatları açmak ve rakip şahı olabildiğince hızlı şekilde açıkta bırakmak oyunun ana amacıdır. Vezir E3, filin çaprazını açıyor. B5, vezir kanadından rakip şaha karşı atak başlatıyor. Fil E2, Edis H1'deki kaleyi de oyuna sokup gelişimini tamamlayacak. C4, B4 C3 sürüşüyle rakip şahın hareket alanını daraltıp piyon kalkanını parçalayarak dikeyleri açmayı ve mümkün olan en hızlı şekilde şaha doğrudan ulaşmayı hedefliyor. E5, merkezden alan kazanırken şahın savunmasındaki atı istiyor. At D5, veziri isteyerek geldi. At alır D5, C alır D5, fil F3. D5'i istedi. B4. Siyahlar D5'i savunmak yerine hızlıca şaha ulaşmak istiyor. Şahı mat ettikten sonra materyalin önemi yok. Fil alır D5. Ediz Gürel şah kanadından saldırı oluşturmak yerine kanattan saldırıya merkezden yanıt verdi. Ediz bir piyon öne geçti. C3. Tempo ile kaleyi istedi. B alır C3. B alır C3. Vezir alır C3 ile piyon kazanılsa da vezir kanadında dikeylerin açılması tamamen siyahların işine yarardı. Kale D4, kale AC8. Şahın hareket alanını kısıtlayan C3'ü destekliyor. Kale HD1, açık D dikeyinde kalelerini çiftledi. Vezir C5, C alır B2 sonrasında C2'yi kazanmak istedi. B3, vezir kanadındaki dikeyleri kapalı tutarak şahını güvende tutuyor. Vezir A5, tempoyla vezir A3, şah çekip devamında vezir B2 ile mat etmek istiyor. Şah B1, vezir A3'ün tempoyla gelmesini engelledi. Siyahlar vezir A3 gelip B2'den mat isterse Ediz vezir C1 ile matı engelleyebilir. Fil F5, C2'ye baskı uyguladı. Ediz boş bir hamle yaparsa örneğin H3, fil alır C2, çift ünlem. Şah alır C2, vezir alır A2, şah C1'e, vezir B2, bir hamlede mat var. Şah D3, C2. Tempoyla kaleyi ister. Kale C1, kale C3.
Şah kaçtıktan sonra siyahlar veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? Fil F5, fil E4. Ediz rakibini B1H7 çaprazında karşılıyor. C2'ye olan baskıyı sonlandırıyor. Fil alır E4. Ediz dikkatli olmalı. Vezir alır E4 yapılırsa siyahlar vezir A3 gelip B2'den mat ister ve mata çare olmazdı. Kale alır E4. Kale F D8. Kalesini açık D dikeyinden aktifleştiriyor. Ediz konumu sadeleştirebilirse piyon önde kazanca gidebilir. Bu konumda kale alır D8 yaparsa D dikeyinin kontrolü rakibine geçerdi. Kale E D4. Ediz bu hamleyle D dikeyindeki kontrolü elinde tutuyor. Kale alır D4. Vezir alır D4. Siyahlar vezir A3 ile B2 karesinden mat isterse Ediz vezir D8. Kale alır D8. Kale alır D8 ile arka sıra matı yapardı. H6. Şahı için H7 karesinde hava deliği açıyor. Artık istek vezir A3 ile B2'den mat istemek. A4. Vezir kanadındaki dikeyleri kapalı tutarak rakibinin şaha ulaşmasını engelliyor. Devamında kendi planını uygulayacak. B alır A3. Geçerken alma yapıyor. Şah A2. Ediz rakibinin piyonunu adeta bir kalkan gibi kullanarak şahını savunuyor. Vezir C7. A dikeyinde artık saldırı şansı kalmadı. Vezir D7. Ediz materyal önde. Gel vezirleri değişelim diyor. Sonrasında A3'e ve C3'e gelen piyonları da Ediz kazanacak. Vezir B8. Vezir istekten çıktı. A5 A4 ile B dikeyini açıp şaha ulaşmak isteyebilir. F4. Ediz gelen tüm saldırıları savuşturduktan sonra bu kez inisiyatifi ele alıp karşı atağa geçiyor. A5. A4 ile B dikeyini açmak istedi. Kale D3. C3'e yüklendiği gibi gerekli durumda G ve H dikeyinden rakip şahı hedef alabilir. Vezir A8. E6. F7'ye hücum ediyor. F alır E6 yapılırsa kale G3. Vezir alır G7 mat ister. Matı engellemenin iki yolu var. İlki kale C7 ile kaleyi boşa koyup sonrasında vezir F8 gelmek. İkincisi G5 sürmek. G5 sürüldüğünde F alır G5 devamında H5 ile dikeyleri kapalı tutmak. Ama E6 piyonu da boşta. Ediz çok üstün kalırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. E6. A4. B3'e hücum ediyor. Şaha ulaşmak için B dikeyini açmak istedi. E alır F7. Tempo ile F7'yi aldı. Şah F8. B4. Ediz B4 hamlesiyle vezir kanadındaki dikeyleri kapalı tutuyor. Vezir A6. Ediz kale E3 geliyor ve rakibi oyunu terk ediyor. Vezir E7 mat istiyor. Örneğin G5 ile G7 karesinde şahı için yer açsın. Kale E8. Kale alır E8 yapılırsa F alır E8. Vezir terfi eder ve mat ederdi. Şah G7 yapılırsa F8 sürer. Vezir terfi eder. Şah G6. Vezir DF7 ya da vezir FF7 ile mat olurdu. Kale E3'e geri dönelim. Vezir C4. Şah çekerse şah alır A3. Artık mantıklı bir şah çekiş kalmadı. İstek kale E8 inmek ya da vezir E8. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale E3. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.